Cüneyt Zapsu Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Zapsu ile birlikteyiz. 2014 nasıl bir yıl oluyor sizce? Önümüzdeki aylarda ekonomiyle ilgili ne tür beklentileriniz var? Yani prensip olarak her zaman şöyle düşünürüm. Her zaman şükretmek lazım. Daha kötüsü olmasın diye. O yüzden eyvah ne olacak ne bitecek diyenlere şükredin. İnşallah daha kötüsü olmaz diyorum. Ama 2014'ün hakikaten hele şu seçimlerden sonra daha iyi olacağı kanaatindeyim. Neden daha iyi olacağı kanaatindeyim? Çünkü belirsizlik ve şu son artık dejenere hale gelmiş olan herhangi bir tabu kalmamış olan bir ülkede iş yapmaktan bahsediyoruz. Bunun da inşallah seçimlerle birlikte normale geleceğini zannediyorum. Peki sizin bu yılki ajandanızın en önemli gündem maddeleri arasında hangi konular bulunuyor? Bu yıl hangi konuları daha farklı yapmayı düşünüyorsunuz? Yenilikler neler olacak? Benim yani kendi iş hayatımın dışında bir de temsil ettiğim, danışmanı olduğum veya yönetim kurulunda olduğum yabancı şirketler var. Onlar bana sorduğunda neler oluyor, ne yapacağız dediğinde cevabıma şu ana kadar inandılar ve yatırımlarını en ufak bir şekilde ama en küçük bir şekilde azaltmayıp aksine bu durumu bir fırsat olarak görüyorlar ki ben o kanaatteyim. Ben şunu söylüyorum onlara. Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda basicleri, bazı çok güçlü. Finansal sistemi çok güçlü. İnsanları çok flexible. Bu dünyadaki gelişen ekonomilerin problemi tabii ki Türkiye'ye de yansıyor. Gayet tabii. Ama Sayın Başbakan Yardımcısının da söylediği gibi biz her zaman onların en iyi durumunda olmamız lazım. Gelirken bir gezi, iki bu bizi altlara itti. Fakat bu tekrardan düzelecektir. Düzelecektir. Tek mesele orta vadeli, uzun vadeli düşünen direkt yatırımcı, hakiki yatırımcı bunu görüyor. Ama biri anlattığı zaman görüyor. Biraz daha derin nefes alıyor. Yani nefesini tutacaksın. Şu bulutlar bir gitsin. Tekrardan toparlansın her şey. Ve şu anda bana göre bir fırsattır. Yani bugün 2.20 artılar bana göre çok şeydir. Yani bunun ikiler civarında olması lazımken bir %10 bir ekstrası vardır. Yabancı içinde bundan faydalanması lazımdır. Yani hazır böyleyken Türkiye'ye yatırım yapması lazımdır. Dövizini satıp Türkiye'den asset alması lazımdır. Türkiye'ye yatırım yapması lazımdır. Türk şirketlerini şu anda biraz evvel söylediğim gibi en azından %10 daha azını alabiliyor. O yüzden ben büyük bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Yeter ki şu seçim işleri bir şekilde yola girsin. Peki iş dünyasının kafasında ne gibi soru işaretleri var? Özellikle siz yabancı yatırımcılarla daha sık görüşüyorsunuz. Onlar hangi konulardan şikayetçi? Ne gibi tereddütleri var? Şu anda spesifik bir konudan şikayetçi değiller. Yani mesela Türkiye'de şu tabii soruluyor, rule of law, yani hukuk devleti midir? Çünkü o kadar kargaşa oldu ki hakikaten de bilhassa cevaplandırılması lazım gelen şey ve hemen üzerine gidilmesi lazım gelen şey ve benim gördüğüm kadarıyla da üzerine gidilmeye başlandı. Yani bir davada 5 sene bir insan nasıl içeride olur? Rule of law dedikleri şey bu. Bu tip şeyleri tabii ki dikkat ediyor şirketler. Çünkü geliyorlar buraya yatırımlarını milyarlar yatırıyorlar. Bir anda kanun değişir, bir şey olur, böyle bir şey olur mu diye. Böyle bir şey olmayacağını tekrardan göstermemiz lazım. Yani bizim önümüzdeki en büyük yapmamız lazım gelen challenge, en büyük sıkıntı bence o. Bunu tekrardan bu güveni vermemiz lazım. Peki hangi alanlarda fırsat görüyorsunuz Türkiye'de? Hangi alanlara yatırım konusunda avantajlı? Söyledim. Yani ben şu anda kusura bakmayın bu alanları söyler miyim? Hem de televizyonu. Var ama bayağı güzel alanlarımız var.
Ama bunun dışında Türkiye'nin ihtiyacı da çok belli bir şey. Hakikaten reel ekonomiye, yani bilhassa Güney Almanya'daki olan, Bavyera'da, Baden-Württemberg'de olan daha küçük ölçekte, KOBİ'lerde ama reel sanayiye yönlenmemiz lazım. Ki böyle rüzgarla hemen gidip gelmeyelim.